Mastercam X2 versiyonunda takım yolu eğitimine devam ediyoruz. Şimdi şekilde görmüş olduğumuz resim için bir kontur takım yolu çıkartalım. Daha önce bahsettiğim gibi öncelikle çizmiş olduğum resmi orijinde değilse ağırlık merkezini orijine taşımam gerekir. Bunun için Create menüsünden Create Boundary menüsünü seçip çizgi ve Center Point oluşturuyorum. Ve OK tuşluyorum. Ve oluşturmuş olduğum bu Center Point'i X from Translate menüsünden pencere içerisine alıp Enter tuşlayıp From To menüsünden Select From Point düğmesine basıp ağırlık merkezimi orijine taşıyorum ve OK tuşluyorum. Daha sonra Clear Color menüsünden ekranımı yeniliyorum. Seçmiş olduğum çizgileri Chain menüsünden seçip siliyoruz. Şimdi Toolpad menüsünden Contour Toolpad menüsüne gelip OK tuşluyorum. Ve pencere içerisine almış olduğum şeklimi, yazımı veya resmimi bir arama noktası tuşlayıp Enter tuşluyorum. Yine sağ tuş Create New Tool menüsünden yazı yazmada kullanılan takımımı tercih ediyorum. Ve 1 mm'ye 1 mm olarak sınıflandırıyorum ve OK tuşluyorum. Seçmiş olduğum takıma ilerleme hız değerimi 250 mm/dakika, dalma hızımı 100 mm/dakika, devrimi 6000 devir ve geri kaçmalarımı da 5000 mm/dakika olarak tanımlayıp soğutma suyumu aktif ediyorum. Ve kontrol parametre kısmına gelip kompansasyon tipimi off yapıyorum. Yani kompansasyon yapılmayacak. Ve giriş çıkış ayarlarımı kapatıyorum. Derinlik olarak da toplamda eksi nokta 25 yani 0.25 mm talaş derinliği veriyorum. Fit plane'imi absolute yapıp 5 mm olarak tanımlıyorum. Ve OK tuşluyorum. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum resme ait takım yolunu oluşturduk. Şimdi izometrik görünüşe geçiş yapıp simülasyon yapalım. Gördüğüm gibi seçmiş olduğum resmi veya yazıyı takım yolu oluşturmuş olduk. Şimdi aynı simülasyonu katı simülasyon olarak görelim. Bunun için Properties menüsünden Stock Setup menüsüne gelip Display seçeneğini aktif edip Select Corner bölümünden iki köşegenden bir kütük oluşturuyorum. Ve buna Z kalınlığı olarak 25 mm tanımlayıp gördüğünüz gibi kırmızı ve noktalı çizgilerle belirlenen kütük oluşturmuş oldu. Daha sonra katı simülasyon düğmesine basıp az önce oluşturmuş olduğum takım yolunu bir de katı simülasyonda izliyorum. Gördüğünüz gibi G kodlarını aldığım zaman iç parçamdan çıkacak olan desen bu.